yumurtasını kırdım. Sonra da yuvarlıyoruz. Dağılıyorsa bakın kıvamı görüyor musunuz? Merhaba benim kıymetli seyircilerim. Mutfağıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizler için şöyle güzel ekşili bir köfte hazırlamak istiyorum. Köftemiz bol sebzeli ve ekşili olacak. En kolay haliyle anlatmaya çalışacağım sizler için. 350 gram orta yağlı kıymamız var. Bir tane yumurta, 3 çorba kaşığı pirinç, 1 soğan, tuz, karabiberle birlikte burası köfteli harcı. Burada ise terbiyesi, 1 su bardağı yoğurt, 3 çorba kaşığı un, 1 limonu koyacağım. Yoğun ekşi seviyorsanız 1 limon, az ekşili seviyorsanız yarım limon olabilir. Burada 2 havuç, 2 patates, 2 çorba kaşığı tereyağı, 1 tutam maydanoz, su ile güzel bir ekşili köfte olacak inşallah. Evet efendim, önce pirincimizi hemen yıkadığım pirinci döküyorum kıymanın üzerine. 3 çorba kaşığı pirinç sevgili seyirciler. Şimdi buranın üzerine bir tane soğan rendeliyorum hemen. Küçük bir soğan olsun yalnız, çok soğan büyük olursa yani içinde ekmek, galeta unu bir şey olmayacağı için köfteyi yuvarlamakta zorlanıyoruz. Başka bir sıkıntısı yok. Sadece yuvarlamada zorluk oluyor. Ondan dolayı söylüyorum sevgili seyirciler. Evet, soğan rendelendi. Mümkün mertebe yumurtayı da küçük bir yumurta seçmeye çalışalım. Tamam. Evet efendim. Soğan rendelendi. Sevgili seyirciler. Pirinç ilave edildi. Bir tane yumurtasını kırdım. Köfte, sebze ve terbiyeli suyu. Öyle bir bütünlük sağlıyor sevgili seyirciler. Hemen tuzunu ilave ediyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz. Karabiber, değirmenden ya da toz karabiber de olabilir. Değirmen olan vardır, olmayan vardır. Problem yok. Toz karabiber de olur sevgili seyirciler. Şimdi ben normalde maydanozunu üzerine sos yaptığımız zaman koyacağım ama isteyenler isterseniz buraya da maydanoz doğrayabilirsiniz sevgili seyirciler. Normalde neyle sıkıyorum? Sol muydu, sağ mıydı? Bir an sağ elimle mi daha iyi sıkabilirim, sol elimle mi? Onu düşündüm ama sol elimle daha, çünkü elim antrenmanlı olduğu için onunla daha kolay sıkabilirim. Evet sevgili seyirciler, büyüklüklerini görüyoruz. Bakın. Gel canım şöyle bir. Hamur sıkıyoruz ya, o mantıkta. Sevgili seyirciler. Önce böyle bir sıkacağım. Sonra da bunları yuvarlayacağım. Çok yumuşak olduğu için böyle sıkmak lazım sevgili seyirciler. Fındık büyüklüğünde olursa güzel olur. Çünkü ne kadar tanesi küçük o kadar iyidir. Hem de çok doyurucu olur. Bol sebzesi ve köftesiyle. Hepsini böyle kesiyorum. Şu yöntemle geliyor, sıkıyoruz şuradan, çıkanı alıyoruz şöyle tabağa, sonra da yuvarlıyoruz. Sevgili seyirciler, şimdi ekşili köftemizde köfteleri kestim ama yuvarlamadım. Çünkü yuvarlamak biraz zor oluyor. Onları kestikten hemen sonra buzdolabına kaldırdım. Birazdan yuvarlayacağım. O sırada zaman çok kıymetli. Hemen havucu doğruyorum. Havucu doğruyorum küp küp. Doğradıktan sonra tereyağı ile birlikte tencerenin içine alacağım. Gel bakalım canım şöyle küp küp sevgili seyirciler. Doğranmış havuç, patates, bol sebzeli ve ekşili bir köfte olacak. Ve de aynı zamanda da çok şifalı oluyor sevgili seyirciler. Güzel böyle içinde köftesi, sebzesi, onun güzel terbiyesi hepsi içinde olduğu için güzel böyle hafif bir lezzet ortaya çıkıyor. Hem böyle çorba gibi
Hem ana yemek gibi. Patatesleri doğruyordum. Havucu doğradım. Patatesler, suya alacağım onları. Kararırlar. Havuçları tencereye alacağım. Çünkü patatesler birazdan dahil olacak. Şimdi beklerken hemen siyahlaşma yapar. Ondan dolayı burada suyu alalım ki kararmasınlar. Tamam. Şimdi havuçlarımız hazır. Tenceremizi hemen altını yakıyorum. Tereyağını biraz da az bir şey de içerisine zeytinyağı vereceğim sevgili seyirciler. Çünkü kıymamız çok yağlı değil. Havuçlar hemen burada sotelenmeye başlayacak. Yavaş yavaş. Böyle yüksek ateşe vermedim. Çünkü hemen köfteyi getireceğim çünkü. Ondan dolayı söylüyorum. Canım benim küçük kaşıklarım vardı. Neredesiniz? Gel canım. Ne? Havuçlar yavaş yavaş sotelenirken hemen dolaba koşacağım. Şurası terbiye bölümü. Dolaptan jet hızıyla köfteyi getiriyorum. Kesmiş olduğumuz sevgili seyirciler köfte. Önce yuvarlamak bayağı bir zor oluyor. Tek bunun sıkıntısı yuvarlama sıkıntısı sevgili seyirciler. Onun dışında başka her şey çok kolay. Tek zor olan yanı, hatta biraz dip frize bile atabilirsiniz. Dondurucuya atın. Bir 10 dakika kendine gelsin ki ondan sonra yuvarlamak kolay oluyor sevgili seyirciler. Ama Oktay Usta, yuvarlamaya ne gerek var? Şu parçalar benim için şöyle şöyle iyidir, yeterlidir derseniz problem yok. Sadece yuvarlak olmayıp köfte parçaları yine içinde olmuş olur. Sevgili seyirciler, şimdi tereyağı ve zeytinyağında havuçlar soteleniyor. Havuçlar sotelenirken köfteleri yuvarladım. Yuvarlanmış köfteleri tencereye indirmenin bir püf noktası var. Başka türlü inmezler. Sevgili seyirciler, en kolay yöntem bakın şöyledir. Buradan alırsınız, sıcak su verirsiniz. Biraz rampa yaparsınız ki rahat inebilsinler diye tencerenin içine. Yoksa başka türlü inmez sevgili seyirciler. Tek bunu indirebilen suya buradan dökeceğiniz su ile iner. Başka türlü kolay kolay inmez. Ondan dolayı önce birazcık sıcak su vermemiz gerekiyor. Benim bu seçtiğim tabak da biraz sıkıntılı bir tabak oldu ama yapacak bir şey yok. Biraz daha buraya uygun bir tabak seçmeliymişim. Tamam, sorun yok. İndiniz mi canım? Hepiniz orada mısınız? Tamam. O bir tane kaçmış buraya. Gel buraya. Sen de oraya in. Tamam. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, havuç soteleniyor. A vitamini de güzel yağda çözülüyor. Hem de böylelikle lezzetli oluyor buradaki havucun tadı. Köfteler suya indiği zaman ayrılırlar. Hemen hızlı bir şekilde süzgeçim, neredesin canım? Gel bakalım. Patatesi de süzdürüyorum. Evet, küp küp doğranmış patates. Sevgili seyirciler, havuçlar sotelendi. Köfteler ayrı bir yere suyun içine alındı. Bu neden böyle yaptın Oktay Usta diyebilirsiniz. Şimdi püf noktasını vereceğim. Ama önce kevgiri bulmam lazım. Bulamadım. Canım benim. Evet, kevgiri aradım. Bulamadım nereye koydum ama can sağlığı olsun, problem yok. Şimdi sevgili seyirciler, köfteleri ayrı bir yere, bakın şuraya su koymuştum. Buradaki suyun içine aldım. Neden böyle yaptın? Vitamini kaybolabilir diyenler mutlaka çıkacaktır. Ama ve lakin baktığınız zaman, bakın görüyor musunuz? Suyunun rengini, bulanık bir rengi var değil mi? Bakın şu bulanık renk gitmesi lazım sevgili seyirciler. Bizim ekşili köftemizi şuradaki bulanık renk bakın.
Bu renk istemiyorum. Böyle suyu berrak, lezzetli mi lezzetli, güzel bir köfte istiyorum. O yüzden önce bir yan tarafta bir suya atıyorum. Sadece bir tıkırdıyor. Bakın şu an kaynamaya başladı. Kaynamaya başladı. Bu o zaman ben kevgiri bulamamıştım. Sağlık olsun. Direkt süzgece alırım. Patatesleri alıyorum o zaman tencereye. Tamam. Patatesi, havucu aldım. Sevgili seyirciler, şimdi şuradaki suyu arkadaşım daha iyi görebilir. Şöyle geleyim isterseniz. Bakın şuraya gidelim. Görüyor musunuz? Bakın renge bakın. İşte bu. Böyle bir hemen sudan geçiriyoruz. Bu yöntem ile bizim ekşili köftemizin suyu pırıl pırıl, tertemiz oluyor sevgili seyirciler. Şimdi böyle bu yöntemle yapanlar var. Bir de direkt unla karıştırıp direkt indirenler var. O da olabilir. Tercih meselesidir. Ama biz ustalarımızdan böyle gördük. Türk mutfağında ekşili köftenin yapımının tarifini biz çalıştığımız restoranlarda, otellerde şeflerimizden öğrendiğimiz şekliyle ben sizlerle paylaşıyorum. Havuçlar sotelenir, peşinden patates ve ayrı bir yerde hemen bir kara suyu çıkarttırılır köftenin. Sonra da tencereye alınır. Alıyorum bakın. Gördünüz mü? Tencereye alındı. Şimdi buranın üstüne hiç bekletmeden 1,5 litre suyu geliyor. Sevgili seyirciler. Öncelikle 1,5 litre su, Allah bereket versin buna. Tam yeterli böyle. Çünkü bu ekşili köftenin özelliği nedir? Sebzeli ve bol sulu olması böyle. Böyle insanın ağzını sulandıran bir yöntemde. Bakın havucu da soteledik, görüyorsunuz. Üzerinde altın sarısı rengimizde çıktı. Kapağını kapatıyorum. Sevgili seyirciler, havuç, patates, köfteler pişerken Oktay Usta da yoğurt, un, limon suyu ile güzel bir terbiye. Sonra da pişmiş olan buradaki köfte ve sebzelerle terbiyeyi buluşturuyorum. Birazdan. Ekşili köftemiz şu anda yaklaşık olarak 25 dakika oldu sevgili seyirciler. Pişiyor sebzeleriyle birlikte. Tuzunu ilave etmemiştim. Hemen bir tatlı kaşığı tuzunu koydum. Arada sadece 2 tane defne yaprağı attım içine. Aroma versin. Güzel, onun da bir tadı oluyor. Şimdi kontrol edeceğiz birlikte. Havuçlar, patatesler şöyle sıkıyoruz. Sıktığımızda dağılıyorsa, oh canım benim, pişmiş demektir. Patates de aynı şekilde bastırıyorum, eziliyor. Pişmiş. Tamam. Şimdi hemen terbiyesini yapmam gerekiyor sevgili seyirciler. Tuzunu da ilave ettim yavaş yavaş. Hatta biraz da değirmenden karabiber kırayım. Güzel olur. Çünkü suyu güzel, böyle şifalı bir su. Lezzetli bir ekşili köftenin suyu olacak sevgili seyirciler. Sıra geldi. Şimdi terbiyesini hazırlamaya. 1 su bardağı yoğurt var. Hatta şu yoğurdu israf olmasın. Şöyle karıştırayım. Heh. Evet. Yarım çay bardağı su koydum buraya. Çünkü ilk hamlede bir akıcılığını yakalamam gerekiyor. Ondan dolayı 3 çorba kaşığı un. Çok aşırı dolu dolu değil kaşıklar. Normal sevgili seyirciler. Şimdi ne kadar ekşi seviyorsunuz? Ben tam bir limonun tamamını sıkacağım böyle. Gerçekten ekşi ekşi tadı gelsin. Yarım limon bana göre az gelir. Ama hani ben yoğun limonu sevmiyorum derseniz yarım. Tüm limon sıkarsanız çok güzel, böyle güzel mayhoş tadı gelir sevgili seyirciler. Evet, şimdi su, yoğurt, limon, un. Karıştırma kabının içine alındı. Çırpma teli ile bir çalıştırıyorum önce. Kıvamını açıyorum. Sonrasında buradaki ekşili köftenin suyundan buraya vereceğim. Terbiyesini ılık hale getireceğiz sevgili seyirciler. Soğuk su ile kıvamını açıp da direkt tencereye aktarmayalım. Böyle yaptığımız vakit direkt kesilir. Yani kesik kesik bir görüntü çıkar. Suyundaki berraklık kalmaz. Ondan dolayı söylüyorum. Şöyle kepçe yardımıyla bakın, bol sulu alıyoruz. Bir yandan da buradaki çırpma teliyle karıştırıyorum harcımı.
sıcağa doğru bir dönük olacak. Bir tane daha. İşimizi garantiye almak için 1-2 kepçe fazla verin. Hiç sıkıntı yaşamazsınız. Ama olmuştur derseniz tam böyle ısı dengesi oluşmadığı vakit işte o zaman kesilme olur. Bütün emeğiniz istediğiniz gibi olmayıp sizi üzebilir. Ondan dolayı söylüyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa niyetine. Sevgili seyirciler, dikkatli bir şekilde size doğru çevirerekten şöyle terbiyeyi döküyorum ekşili köftemizin içine. Bakın suyunun berraklığını görüyor musunuz sevgili seyirciler? Tertemiz bakın. İşte o bir taşım kaynattığım köftenin kara suyunu almıştım ya. İşte şimdi bizim burada işimize yarıyor. Bakın kıvamı görüyor musunuz? Bol sulu, ekşili bir köfte. Tuzunu ilave etmiştim. Herkes tuz miktarını kendi damak zevkine göre ayarlasın. Şu koyuluk benim sevdiğim bir koyuluk. Ama ben daha akıcı severim Oktay Usta derseniz 2 çorba kaşığı koyun unu. Ben 3 çorba kaşığı koydum. Böyle soslu ama kıvamlı olsun diye düşündüğüm için. Tam benim istediğim kıvamda. 5 dakikada böyle kaynayacak. Bu sosuyla birlikte maydanozu doğruyorum. Son finalde maydanozuyla karıştırıyor ve servis vakti diyoruz. Ekşili köftemizin pişme süresine bakıyorum. Tam 35 dakika oldu. Sebzeleri, köftesi şu anda görüyoruz. Kıvamı. Şimdi servis ederken bu köfteyi en son maydanozunu veriyor, karıştırıyor ve ocağın altını kapatıyorum. Kapattım. Maydanozunu veriyorum. Direkt servise almamız lazım ki yeşil tonların kaybolmaması gerekiyor. Kaybolduğu zaman güzel görünmez sevgili seyirciler. Bakın maydanoz sağlığımız açısından çok faydalı. Ve şimdi servis vakti diyorum. Direkt bakın kıvamlı, güzel bir ekşili köfte. Efendim bu güzel ekşili köfteden içenlere inşallah şifa olur Rabbim. Herkesin evine bolluk, bereket ve huzur ihsan eylesin. Herkese iş, aş kapıları açsın inşallah Rabbim. Şöyle büyük bir tabakla servis ediyorum sevgili seyirciler. Herkes kendi durumuna göre servisini yapabilir. Biraz daha şöyle maydanozlar, havuçlar turuncu turuncu güzel görünüyorlar. Sevgili seyirciler, evet. Gel bakalım canım. Evet efendim, şu anda görüyorsunuz. Gayet güzel sevgili seyirciler. Ekşili köftemiz hazırlandı. Sizler de efendim yapıp güzel böyle sevdiklerinizle birlikte 350 gram kıyma ile büyük bir tencere doldu. Bayağı da bereketli oluyor. Efendim kanalıma abone olmayan dostlarımız varsa davetlisiniz. Katılırsanız, abone olursanız mutlu olurum. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla lütfen paylaşın ki bu lezzetlerden haberler olsun. Bildirim zilini de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.